Almanya'dan bu soru. Avrupa'da bazı Müslümanlar Avrupa'da İslami çalışmalara gerek olmadığını ve İslam medeniyetinin kurulmasının mümkün olmadığını söylüyorlar. Bu gibi insanlara nasıl cevap vermeliyiz? Yani Avrupa'da İslam devleti mi kuracaksınız sanki? Yani gibi. Böyle bir kafayla herhalde bu iddiada bulunuyor olsalar gerek. Yani mesela Almanya'da 3-5 milyon Müslüman var. Almanya'nın nüfusu 80 milyon. Yani mesela siz orada İslam devleti mi kuracaksınız ki faaliyet yapıyorsunuz? Haydi memleketinizde yaptınız anladık da Almanya'dan niye yapıyorsunuz diyorlar. Haydi buralar İslam toprağıdır. Hadi burada bir şey yapmaya çalışıyorsunuz anlıyoruz da Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da ne işiniz var? Orada neden yapıyorsunuz diyorlar. Bunlar şunu düşünmüyorlar. Şu Anadolu fethedildi ya 1071 Malazgirt. Bundan Sultan Alparslan'dan önce nice alimler geldi buralara. Çalışmalar yaptılar. Zemin hazırladılar. İstanbul'un fethi 1453. Fatih'ten evvel orada nice çalışmalar var. Biliyor musunuz? İstanbul'un fethinden evvel İstanbul'da cami vardı. İstanbul'da cami yapılmıştı. Osmanlı padişahı burada cami yapılacak dedi ve yaptırdı. Daha fetihten evvel. Demek istediğim şu. Bir yer fethedilmeden evvel oraya alimler gitmiş. Hatta bazen tarikatlar gitmiş. Orada hizmetler yapmışlar. Orada güzel bir atmosfer meydana getirmişler. Niceleri de iman etmiş. Ondan sonra İslam orduları gelmiş. Hem neden Avrupa'da İslam çalışma yapılmasın? Diyelim ki İslam devleti kurulamayacak. Olsun. Olsun. İlla şart mıdır İslam devletinin kurulması? Yani başka türlü kurulmayacaksa çalışma yapılmamalı mı? İslam aleminde de çok yerde belki İslam devleti kurulamayacak. O günleri göremeyecek Müslümanlar belki. Birçokları görmeden öldüler zaten. Ama gene faaliyet yapmıyorlar mı? Hiç olmazsa 3-5 insanın kurtuluşuna vesile olmak lazım değil mi? Hiç olmazsa birkaç kişi kurtulsun. Yarınların temelleri atılsın. Ve geçen de bir yerde okudum. Almanya'da 180 bin civarında Alman yani. Irk olarak Alman ırkından yani Müslümanlardan değil. 180 bin civarında Alman Müslüman olmuş. Ve bu yüzyılın sonuna doğru bazı devletler için, küçük devletler özellikle Danimarka gibi tamamının Müslümanlaşacağını söyleyen uzmanlar var. Batılı uzmanlar. Gidişatı hesap ediyorlar. Bu hızla giderse tamamı Müslümanlaşacak diyorlar. Bu bir tohumdur. Tohum atılıyor. Onun için hiç kimse böyle orada sanki İslam devleti mi kurulacak? Ne diye faaliyet yapıyorsunuz falan diyemez. Bu kötü niyetli bir yaklaşımdır. Bu faaliyetleri engellemek istemektir. Bu şeytanın avukatı olmaktır. İlla da İslam devleti kurulması şart değil. Oradaki insanlara İslam'ı ulaştırmamız bir kere şarttır. Ayrıca bizim kendi çocuklarımız dinden imandan uzaklaşmışlar. Senin çocuğun, oradaki çocuğun orada doğmuş olanlar ikinci nesil Türkçeyi bilmiyor ve konuştuklarımızı anlamıyor, tercüme ediyorlar onlara konuştuklarımızı. Yani bu Arap Müslümanların çocuğu Arapça bilmiyor, Türk'ün çocuğu Türkçe bilmiyor, dinini de bilmiyor, dilini de bilmiyor. Bu insanların kendi benliklerini korumaları gerekmez mi? Bırakın yani başkalarını bir kere Almanya'da 3,5 milyon Türk var.
Diğer Müslümanlar hariç, yani ben sırf Türkiye'den giden Türk veya Kürt her neyse, yani Türkçe bilen çocukların çoğu Türkçe bilmiyor. Kekeleyerek konuşuyor. Almancası su gibi, Türkçesi yarım yamalak. Ve bu insan nasıl İslami kitap okuyacak? Almanca'da doğru düzgün kitap yok. İslami kitap ya Arapça okuyacak ya Türkçe okuyacak. Arapça da bilmiyor, Türkçe de bilmiyor. Bu nasıl dinini öğrenecek? Konuştuklarımızda birisi ona tercüme edecek. Bu olur mu? Ne kadar olabilir ki tercüme? Tercüme ne kadar başarılı bir şey ki? Tercüme de o duygular verebilir mi ki? Hani İslam devleti kurmak şart değil her tarafta. Oradaki çocuklarımızı muhafaza etmek. Oradaki gavurun Müslümanlaşmasına vesile olmak. Ve inşallah ileride İslam devleti de olur. Belli mi olur? Belli mi olur? Hz. İsa Aleyhisselam gelmeyecek mi? Domuz öldürmeyecek mi? Haçı da kırmayacak mı? Roma'da fethedilmeyecek mi? Vatikan bitmeyecek mi? Hristiyanlık bitecek. Dolayısıyla yapılan faaliyetler boşuna değil. Kimse böyle konuşup da çalışma yapanların moralini bozmasın. Hani bir laf var, gölge etme, başka ihsan istemem senden demiş atalar. Bazı insanlar elini bir işe vurmaz, tembel veya korkak, bir de yapanların da moralini bozar. Bari konuşma, sus.